Çerçeve yasa, demokrasinin kök hücresi mi, cumhuriyetin kökünü hedef alan bir sürecin ilk adımı mı? Türkiye Cumhuriyeti son 40 yılın belki de en kritik siyasal tartışmalarından birini yaşamaktadır. Kamuoyuna çerçeve yasa, kök yasa veya demokratik dönüşüm yasası olarak sunulan düzenleme, ilk bakışta silahların susmasını sağlayacak hukuki bir adım gibi anlatılmaktadır. Hiç şüphesiz bu ülkenin her vatandaşı gibi ben de 40 yılı aşkın süredir milletimize ağır bedeller ödeten terörün tamamen sona ermesini isterim. Hiçbir annenin gözyaşı dökmemesi, hiçbir evladın toprağa verilmemesi, hiçbir gencin dağlarda veya şehirlerde hayatını kaybetmemesi hepimizin ortak temennisidir. Ancak siyaset yalnızca niyetlerle değil, aktörlerin söyledikleriyle değerlendirilir. Bir sürecin gerçek hedefini anlamak istiyorsak, o süreci yönlendiren veya destekleyen aktörlerin ifadelerine dikkatle bakmak zorundayız. Çünkü bazen söylenmeyenler kadar söylenenler de geleceğin işaret fişeğidir. Bugün çerçeve yasa olarak tartışılan düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamalar, bu tartışmanın yalnızca silah bırakma meselesi olmadığını göstermektedir. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları şöyle diyor: silahların sustuğu yerde çerçeve yasa, kolektif hakların, eşit yurttaşlığın, farklılık içinde birliğin ve yerel demokrasinin zeminini açacaktır. Aynı konuşmada şu ifadeleri de kullanıyor: Kürt sorunu sadece bir yasaya sığdırılarak çözülmez. Ama bu yasa başka yasalar için zemin hazırlayacak. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan ise çok daha dikkat çekici bir benzetme yapıyor. Yapılacak olan yasal düzenleme demokratik dönüşümün kök hücresi olmalıdır. Kök hücresi. Biyolojide kök hücre zamanla birçok farklı hücreye dönüşebilen temel yapıdır. Siyasette böyle bir benzetmenin anlamı ise açıktır. Çıkarılacak yasa tek başına son olmayacak, sonraki düzenlemelerin başlangıç noktası olacaktır. Nitekim aynı yaklaşım Kandil'den yapılan açıklamalarda da görülmektedir. Mustafa Karasu, yalnızca silah bırakmanın yeterli olmayacağını, inkar ve asimilasyonu ortadan kaldıracak bir kök yasa gerektiğini ifade etmektedir. Murat Karayılan ise kamuoyunda oluşturulan silah bırakılıyor algısına karşı şu değerlendirmeyi yapmaktadır: biz silah bırakacağız demedik. Biz silahlı mücadele stratejisini durduruyoruz dedik. Yine Kongregel eş başkanı Remzi Kartal'a atfedilen açıklamalarda ilk aşamalarda yasal düzenlemeler ve cezaevlerinin boşaltılması, daha sonraki aşamalarda ise anayasa değişikliklerinin gündeme gelebileceği ifade edilmektedir. Bütün bu açıklamalar yan yana konulduğunda şu soru kaçınılmaz hale geliyor: gerçekten yalnızca silahların susmasını mı konuşuyoruz? Yoksa çok daha kapsamlı bir siyasal dönüşümün ilk basamağı mı inşa edilmektedir? Bu sorunun cevabı yalnızca iktidarın açıklamalarında değil, sürecin diğer aktörlerinin kendi ifadelerinde aranmalıdır. Ortak vatandaşlık mı, etnik siyaset mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi etnik kökene dayalı bir devlet inşası üzerine değil, ortak vatandaşlık anlayışı üzerine kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroların hedefi, Anadolu'da yaşayan farklı kökenlerden insanları tek bir millet çatısı altında birleştirmekti. Bu anlayışın özünü yıllardır farklı şekillerde ifade edilen şu yaklaşım özetlemektedir: Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bugün yürürlükte bulunan anayasanın 66. maddesi de aynı ortak vatandaşlık anlayışını şu şekilde ifade eder: Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Bu tanım bir etnik kimlik tanımı değil, hukuki vatandaşlık tanımıdır. Türk, burada kan bağına değil, vatandaşlık bağına işaret eder.
Cumhuriyetin en önemli başarısı da budur. Çünkü bu anlayış sayesinde Laz'da, Çerkes'te, Boşnak'ta, Arnavut'ta, Gürcü'de, Kürt kökenli vatandaşlarımız da aynı anayasal vatandaşlık çatısı altında eşit haklara sahip olmuşlardır. Bugün ortak vatandaşlık ilkesini sulandıracak, anayasal vatandaşlığın yerine etnik aidiyetleri yerleştirecek her yaklaşımın Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü bakımından ciddi sonuçlar doğurabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu bakış açısına göre devlet, ortak vatandaşlık ilkesini, üniter yapıyı ve anayasal düzeni hukuk devleti ilkeleri içinde kararlılıkla korumak zorundadır. Çünkü ortak kimliğin zayıfladığı yerde ortak gelecek de zayıflar. Tarihin öğrettiği gerçek. Yaklaşık 50 yıldır Türkiye'ye vaat edilen şey neydi? Özgürlük, barış, demokrasi, haklar. Peki geriye dönüp baktığımızda ne görüyoruz? On binlerce insanın hayatını kaybettiği bir terör süreci, 100 milyarlarca dolarlık ekonomik kayıp, yakılan köyler, göç etmek zorunda kalan aileler, yetim kalan çocuklar, şehit olan güvenlik görevlileri, hayatını kaybeden siviller. Ve en önemlisi birbirine güveni zedelenmiş bir toplum. Bu tablonun en büyük mağdurlarından biri de hiç kuşkusuz Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Terörün en ağır yükünü onlar taşımıştır. Ekonomik geri kalmışlık, yatırımların durması, işsizlik, eğitimde yaşanan sorunlar ve sürekli güvenlik tehdidi en çok bölge insanını etkilemiştir. Dolayısıyla bugün yeniden ortaya konulan siyasal projelerin geçmişteki sonuçlarını sorgulamak demokratik bir toplumun en doğal hakkıdır. Dış aktörler ve Türkiye'nin jeopolitik konumu. Türkiye yalnızca kendi iç dinamikleriyle açıklanabilecek bir ülke değildir. Üç kıtanın kesişim noktasında bulunan, enerji yollarının merkezinde yer alan ve NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye, doğal olarak küresel güçlerin ilgi alanındadır. Bu nedenle Türkiye'deki gelişmeler yalnızca Ankara'da değil, Washington'da, Brüksel'de, Moskova'da, Tel Aviv'de ve dünyanın birçok başkentinde yakından takip edilmektedir. Kamuoyunda bazı dış aktörlerin Türkiye'nin iç siyasi ve toplumsal kırılganlıklarından yararlanmak isteyebileceğine ilişkin değerlendirmeler uzun yıllardır yapılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinin politikaları çeşitli çevreler tarafından eleştirilmekte, etnik ayrışmaların zaman zaman dış politika hesaplarında kullanılabileceği ileri sürülmektedir. Bu değerlendirmeler farklı görüşlere açık olmakla birlikte tarih bize güçlü devletlerin kendi çıkarlarını öncelediğini göstermektedir. Tam da bu nedenle Atatürk'ün şu sözü bugün de önemini korumaktadır. Hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan ne Washington'dır, ne Brüksel'dir, ne de başka bir başkenttir. Kararı verecek olan yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için ortak vatandaşlık bilincinin korunması, milli egemenlik ilkesinden taviz verilmemesi ve demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. İşte tam da bu nedenle çerçeve yasa tartışması yalnızca teknik bir hukuk düzenlemesi olarak görülemez. Bu tartışma, Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Türkiye'nin nasıl bir devlet, nasıl bir millet ve nasıl bir demokrasi anlayışıyla yoluna devam edeceğine ilişkin temel bir tartışmadır. DEM Parti yöneticileri kök hücre, kolektif haklar, yerel demokrasi, eşit yurttaşlık ve başka yasalara zemin hazırlayacak düzenleme ifadelerini kullanırken PKK, KCK yöneticilerine atfedilen açıklamalarda da
Kök yasa, anayasa değişikliği, mevcut yasaların değiştirilmesi ve siyasi sürecin önünün açılması gibi hedeflerden söz edilmektedir. Bu noktada herkesin kendisine şu soruyu sorması gerekir. Ortaya çıkan tablo gerçekten yalnızca terörün sona erdirilmesine yönelik bir hukuk düzenlemesi midir? Yoksa tarafların farklı beklentiler yüklediği, kapsamı zaman içinde genişleyebilecek bir siyasi süreç midir? Kök yasa ifadesi neden bu kadar önemli? Bir kanuna kök yasa denmesi sıradan bir tercih değildir. Hukuk tekniğinde çerçeve kanunlar sonraki düzenlemelerin temelini oluşturabilir. Siyasi tartışmalarda ise kök yasa ifadesi tek bir düzenlemeyle sınırlı olmayan daha geniş bir dönüşüm sürecine işaret edebilir. Nitekim DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın şu sözleri dikkat çekicidir. Bu yasa başka yasalar için zemin hazırlayacak. Ayşegül Doğan'ın demokratik dönüşümün kök hücresi benzetmesi de aynı doğrultuda okunmaktadır. Kongragel eş başkanı Remzi Kartal'a atfedilen açıklamalarda ise ilk aşamanın ardından anayasa değişikliklerinin daha sonraki süreçte gündeme gelebileceği ifade edilmektedir. Bu açıklamalar kamuoyunda anayasal düzenin temel ilkelerini etkileyebilecek bir dönüşümün işaretleri olarak görülmektedir. Yerel yönetimler tartışması. DEM Parti'nin üzerinde en fazla durduğu başlıklardan biri güçlendirilmiş yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, demokratik ülkelerde farklı modellerle uygulanabilen bir yönetim tartışmasıdır. Ancak Türkiye'nin tarihi, coğrafi konumu ve güvenlik tecrübeleri nedeniyle bu konu yalnızca idari reform olarak değerlendirilmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana üniter devlet yapısı anayasal düzenin temel sütunlarından biri olmuştur. Bu nedenle yerel yönetimlerin yetki alanının genişletilmesine ilişkin her öneri yalnızca belediyecilik meselesi değil, devletin idari yapısı bakımından da tartışılmaktadır. Bu noktada farklı görüşlerin bulunması demokrasinin doğal sonucudur. Ancak hangi model önerilirse önerilsin, bunun anayasanın temel ilkeleri, hukukun üstünlüğü ve demokratik meşruiyet çerçevesinde değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Ortak vatandaşlık neden vazgeçilmezdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kazanımlarından biri ortak vatandaşlık ilkesidir. Bu anlayış sayesinde insanlar etnik kökenlerine göre değil, vatandaşlık bağına göre aynı hukuki statü içinde değerlendirilmiştir. Cumhuriyetin kuruluş felsefesi de budur. Anayasanın vatandaşlık tanımı da bunu esas almaktadır. Bu çerçevede ortak vatandaşlık yerine etnik kimlikleri anayasal ve siyasal düzenin belirleyici unsuru haline getirecek önerilerin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü bakımından ciddi tartışmalar doğuracağı yönünde görüşler bulunmaktadır. Ortak vatandaşlık zayıflarsa ortak kader duygusu da zayıflar. Ortak kader zayıfladığında ise toplumsal dayanışmanın yerini kimlik siyasetleri almaya başlar. Yakın coğrafyamız bunun acı örnekleriyle doludur. Son 50 yıl bize ne öğretti? Türkiye yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele etmektedir. Bu mücadelede yalnızca güvenlik güçleri değil, toplumun her kesimi ağır bedeller ödemiştir. Hayatını kaybeden siviller, şehit düşen askerler ve polisler, göç etmek zorunda kalan aileler, ekonomik olarak geri kalan şehirler, gelecek hayalleri yarım kalan gençler. Bütün bunlar terörün hiçbir toplumsal kesime kalıcı bir fayda sağlamadığını göstermektedir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bu süreçten en ağır şekilde etkilenen kesimler arasında yer almıştır. Bölgeye refah değil, yoksulluk, huzur değil, korku,
yatırım değil belirsizlik, demokrasi değil şiddet hakim olmuştur. Bugün geriye dönüp bakıldığında terörün geride bıraktığı en büyük mirasın kan, gözyaşı ve kaybedilmiş yıllar olduğu görülmektedir. Bu nedenle Türkiye'nin geleceğinin şiddet üzerinden değil, demokratik siyaset ve hukuk devleti içinde şekillenmesi gerektiği açıktır. Milli egemenlik ve dış politika. Türkiye bulunduğu coğrafya itibarıyla yalnızca kendi iç dinamikleriyle hareket eden bir ülke değildir. Enerji koridorlarının merkezinde yer alması, Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan stratejik konumu ve bölgesel etkisi nedeniyle küresel güçlerin dikkatini çekmektedir. Bu nedenle kamuoyunda zaman zaman bazı dış aktörlerin Türkiye'nin iç siyasi gelişmelerine etki etmeye çalışabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinin bölge politikaları farklı siyasi çevreler tarafından eleştirilmektedir. Bu değerlendirmeler konusunda farklı görüşler bulunabilir. Ancak üzerinde durulması gereken temel ilke şudur: Türkiye'nin geleceğine ilişkin kararlar dış merkezlerin beklentilerine göre değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşru iradesi, anayasa ve milletin demokratik tercihi doğrultusunda şekillenmelidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü yalnızca tarihi bir ifade değil, Cumhuriyet'in siyasal felsefesinin temelidir. Bu ilke, Türkiye'nin geleceğini belirleme hakkının yalnızca Türk milletine ait olduğunu ifade eder. Türk milletinin sabrı. Toplumun önemli bir kesiminde yıllardır süren terörün ve kutuplaşmanın artık sona ermesi gerektiği yönünde güçlü bir beklenti bulunmaktadır. Vatandaşlar, güvenlik ile özgürlük arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılmadan hem demokratik hakların korunduğu hem de devletin ülke bütünlüğünü güvence altına aldığı bir düzen istemektedir. Bu nedenle atılacak her adımın toplumun tüm kesimlerinde güven oluşturacak açıklıkta ve şeffaflıkta yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin birlik ve beraberliği, farklı kökenlerden gelen vatandaşlarının ortak hukuk düzeni ve ortak vatandaşlık bağı altında geleceğe birlikte yürümesine bağlıdır. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında en büyük ihtiyaç etnik ayrışmaları derinleştirmek değil, hukuk devletini, demokrasiyi, milli egemenliği ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmektir. İşte bu nedenle bugün tartışılan her yasa yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de nasıl bir Türkiye'de yaşayacağını belirleyecek önemde görülmektedir. Bir devletin geleceğini belirleyen yalnızca çıkardığı yasalar değildir. O yasaların hangi amaçla çıkarıldığı, hangi siyasi hedeflere hizmet ettiği ve toplumun hangi ortak değerleri üzerine inşa edildiği de en az yasaların kendisi kadar önemlidir. Bugün çerçeve yasa veya kök yasa olarak kamuoyunda tartışılan düzenleme hakkında farklı siyasi aktörler farklı beklentiler dile getirmektedir. Kimi bunu demokratikleşme sürecinin ilk adımı olarak görmekte, kimi ise daha kapsamlı anayasal ve idari değişikliklerin başlangıcı olarak değerlendirmektedir. Dikkat! Demokratik bir hukuk devletinde bu görüşlerin açık biçimde tartışılması doğaldır. Asıl önemli olan böylesine kapsamlı düzenlemelerin toplumun tamamının bilgi sahibi olduğu şeffaf ve demokratik süreçlerle ele alınmasıdır. Cumhuriyet bir ortak gelecek projesidir. Türkiye Cumhuriyeti yalnızca bir devlet değildir. Cumhuriyet ortak tarih bilincidir. Cumhuriyet ortak vatandaşlıktır. Cumhuriyet hukukun üstünlüğüdür. Cumhuriyet milli egemenliktir. Cumhuriyet farklı kökenlerden gelen milyonlarca insanın aynı bayrak altında, aynı hukuk düzeni içinde ortak bir gelecek kurma iradesidir. Bu nedenle Cumhuriyet'in temel ilkeleri üzerinde yapılacak her tartışma
günlük siyasetin ötesinde tarihi bir sorumluluk taşımaktadır. Birlik ve beraberlik farklılıkların inkar edilmesiyle değil, herkesin kendisini aynı devletin eşit ve onurlu vatandaşı olarak hissedebilmesiyle güçlenir. Aynı şekilde demokratik hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi de şiddetin reddedildiği, hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir zeminde anlam kazanır. Türk milleti ve ortak vatandaşlık. Cumhuriyetin en büyük başarısı etnik kökenleri farklı milyonlarca insanı ortak bir vatandaşlık kimliği altında buluşturabilmiş olmasıdır. Bu anlayış, herhangi bir etnik kimliği üstün tutma düşüncesinden ziyade anayasal vatandaşlık temelinde ortak bir siyasal aidiyet oluşturmayı hedeflemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlık anlayışının korunmasının ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından önemli olduğu yönünde güçlü görüşler bulunmaktadır. Bu bakış açısına göre anayasal vatandaşlık yerine etnik kimlikleri siyasetin merkezine yerleştiren yaklaşımlar toplumsal kutuplaşmayı arttırma riski taşımaktadır. Cumhuriyetin 2. yüzyılında ihtiyaç duyulan şey, ortak vatandaşlık bağını güçlendiren, hukukun üstünlüğünü pekiştiren ve demokratik katılımı arttıran reformlardır. Geçmişin muhasebesi. Son 40-50 yılın muhasebesini soğukkanlı biçimde yapmak zorundayız. Terörün kazandırdığı ne oldu? Kaybedilen on binlerce can, yetim kalan çocuklar, acı çeken aileler, boşa harcanan milyarlarca dolarlık kaynak, göç eden insanlar, yatırım alamayan şehirler, eğitim ve kalkınma fırsatlarından mahrum kalan nesiller. Bütün bu tablo şiddetin hiçbir toplumsal soruna kalıcı çözüm üretmediğini göstermektedir. Terörün en ağır yükünü ise yalnızca güvenlik güçleri değil, bölge halkı da taşımıştır. Türk kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da yıllarca süren çatışma ortamından ekonomik, sosyal ve insani açıdan ciddi şekilde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin geleceği silahların gölgesinde değil, demokratik siyaset, hukuk devleti ve ortak vatandaşlık temelinde kurulmalıdır. Milli egemenlik ve bağımsız karar. Türkiye, tarih boyunca bağımsızlığı için büyük bedeller ödemiş bir devlettir. Cumhuriyetin kuruluşu yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda millet iradesinin hiçbir dış güce teslim edilmeyeceğinin ilanıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü bugün de yol gösterici niteliktedir. Hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir. Bu söz, Türkiye'nin geleceğine ilişkin kararların nihai olarak kendi demokratik kurumları ve millet iradesi tarafından verilmesi gerektiğini vurgulayan tarihi bir ilkedir. Uluslararası ilişkilerde her devlet kendi çıkarlarını gözetir. Bu nedenle Türkiye'nin de ulusal çıkarlarını, anayasal düzenini ve demokratik hukuk devletini esas alarak hareket etmesi gerektiği yönündeki görüşler kamuoyunda geniş destek bulmaktadır. Dikkat edilmesi gereken asıl nokta. Bugün tartışılması gereken temel soru şudur: çıkarılacak her yeni düzenleme Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak vatandaşlık anlayışını güçlendirecek midir? Hukukun üstünlüğünü pekiştirecek midir? Şiddetin tamamen sona ermesini sağlayacak mıdır? Toplumun tüm kesimlerinde güven oluşturacak mıdır? Eğer bu sorulara güçlü ve ikna edici cevaplar verilebiliyorsa demokratik reformlar toplumsal destek bulacaktır. Ancak toplumun önemli bir bölümünde belirsizliklerin arttığı, sürecin amaçları konusunda soru işaretlerinin bulunduğu da görülmektedir. Bu nedenle şeffaflık, demokratik denetim ve hukuki güvence her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Son söz.
Türkiye, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken tarihi bir kavşaktadır. Bu kavşakta tercih edilecek yol, ayrışmayı değil, birlikteliği, kutuplaşmayı değil, ortak vatandaşlığı, şiddeti değil, hukuku, dış yönlendirmeleri değil, milli egemenliği esas almalıdır. Türk milleti, tarih boyunca en zor dönemlerde kaderini kendi iradesiyle belirlemiştir. Kurtuluş Savaşı bunun en güçlü örneğidir. Bugün de Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan demokratik hukuk düzeni içinde tecelli eden millet iradesidir. Cumhuriyeti yaşatacak olan güçlü kurumlar, bağımsız yargı, demokratik meşruiyet, hukukun üstünlüğü ve ortak vatandaşlık bilincidir. Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü, yalnızca geçmişe ait bir hatıra değil, geleceğe yönelik bir pusuladır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hepimize düşen görev, farklı düşünceleri demokratik zeminde tartışırken, ortak vatan, ortak bayrak ve ortak hukuk etrafında buluşabilmektir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ancak ortak vatandaşlık bilincini güçlendirerek, hukukun üstünlüğünü koruyarak ve demokratik meşruiyeti esas alarak geleceğe güvenle yürüyebilir. Cumhuriyetin gücü de, milletin birliği de tam olarak burada yatmaktadır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ünal Gül. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Ya